Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Diablo 4 Sezon 5. Dün bildiğiniz üzere Campfire oldu arkadaşlar. Sezon 5 hakkında bize bilgi verdiler ve sizlere o Sezon 5 hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşacağım. Yani kısa ve özet değil de detaylı bir şekilde anlatacağım. Olabildiğince yani bilmeniz gerekenleri söyleyeceğim. Onu söyleyeyim. Bu arada PTR 25 Haziran'da gelecekmiş arkadaşlar. 25 Haziran'da sezon 5'e erişimimiz olacak arkadaşlar. Bu sezon 4 gibi hatırlarsınız. Sezon 4'ün PTR'si gibi. Sezon 5'te de aynı şekilde PTR olacak. 25 Haziran'da giriş yaparız. Muhtemelen akşam canlı yayında beraber bakarız. Onu öncelikle söylemiş olayım. Şimdi aşağıya inelim. Her sezon olduğu gibi yeni bir hikaye dizisi var arkadaşlar. Bu hikaye dizisinde de işte Havezer'a gidip oradaki şehir halkı karışıklığına bakacakmışız. O şekilde hikayeyi başlatıyormuşuz ve bu görevi hesabınıza bir kere yapmanız yeterliymiş. Başka yapmanıza gerek yokmuş. Şimdi gelelim Cehennem Dalgası'na. Cehennem Dalgası'nda büyük değişiklikler var arkadaşlar. Cehennem Dalgası'nı ben hepsini okudum bu arada. Şöyle kısa ve özetle anlatayım. Ben de yan tarafa notlarımı aldım zaten. Şimdi arkadaşlar Cehennem Dalgası'nda şöyle Infernal Hordes diye bir şey var. E, Etkinlik var diyeyim artık. Bölge var. Tamam mı? Bu bölgede gelen düşmanları işte kesiyorsunuz, şey yapıyorsunuz, öldürüyorsunuz. Ondan sonra öldürdükten sonra sizlere burada seçim sunuyor arkadaşlar. Bu yaptığınız seçimlere göre de şey yapıyor oyun. Hani bak mesela burada diyor elitlerin hasarı arttı. Elitlerin verdiği ateş hasarı Burning Eater artmış. Yani seçtiğiniz seçimlere göre buradaki şeyleri değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha da güçlü olabiliyorlar. Onu söyleyeyim sizlere. Bu arada Burning Eater buradaki değil. Özür dilerim. Bu değil. Buradaki de değil. Aşağıda herhalde. Bir tık aşağı inelim. Ha. Buradaki sandıkları açmak için yarıyor arkadaşlar. Burning Eater. Bu sandıkları açmanız için Burning Aether'ı kazanmak için buradaki iblisleri, lordları öldürerek ruh kuleleri ve eterik kitlelerini yok ederek Burning Aether kazanabiliyoruz arkadaşlar. Ve buradaki Burning Aether'da 4 çeşit sandık var. Bu 4 çeşit sandığı da şöyle göstereyim. Ekipman ganimetleri, malzeme ganimetleri, altın ganimetleri, daha büyük ekipman ganimetleri arkadaşlar. Peki buraya nasıl gireceğiz derseniz burada da şöyle bir kalp var arkadaşlar. Bu kalbin seviyeleri var. Bu kalbin 8. kademeye kadar pusulası işte. Ben kalp dedim mi? Cehennem pusulası işte. 8. seviyeye kadar pusula seviyesi vardır. Bu pusulayı ne kadar yüksek seviye basarsanız o kadar çok item alıyorsunuz. Tabi ona göre de moblar değişkenlik yaratıyor arkadaşlar. Bir de ekstradan savaş rahipleri varmış. Bu savaş rahipleri şunlar arkadaşlar. Bu. Bunların renklerini değiştirmişler. Model olarak da pek bir farklılıklar yok açıkçası. Sadece renkleri değişik. Ve 5 çeşit şeyi varmış. 5 çeşit fel konseyi varmış. Bunların hepsi farklı farklı saldırılar, farklı farklı şeyler yapıyormuş. Ve her fel konseyiyle 3 tanesiyle karşılaşacağız arkadaşlar. O açtığınız duruma göre kalbe diyorum. Şeye göre neydi o? Cehennem pusulasına göre değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Şimdi şu cehennem dalgasını sizlere kısaca özetleyeyim. Cehennem pusulası var arkadaşlar. Onları kullanarak bu bölgeye giriyorsunuz. Şu bölgeye. Tamam mı? Ondan sonra cehennem pusulasını oyun sonu bossları Helltide, Nightmare Dungeon ve Wish Pierce'ı yenerek elde edebiliyoruz arkadaşlar. Bu Infernal Hordes yani burası 90 saniye süren zamanla sınırlı dalgalar bulunur. Şurada dalgalar var arkadaşlar. O dalgaları kese kese ilerliyoruz.
Ondan sonra bu çıkan iblisler Etherlord'larla öldürerek Burning Aether elde edebiliyorsunuz. Burning Aether elde edebiliyorsunuz. Dediğim gibi 8 cehennem pusula seviyesi vardır. Bu pusula seviyelerinin şöyle bir durumu var arkadaşlar. Onu öncelikle söyleyeyim. Şimdi pusula seviyesi ilk olarak 1 ile 3 için 5'ten başlayarak sayısını arttırıyormuş. Bu pusulaların kademesini yükseltebilmeniz için abis parşömenlerine ihtiyacınız var arkadaşlar. Bu parşömenleri bulduğunuz zaman e, cehennem pusulalarını yükseltebiliyorsunuz. Bu abis parşömenlerini nasıl kazanıyorsunuz derseniz burada kazanıyorsunuz. Yani bu yaptığınız etkinlikte kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Cehennem dalgası bu şekilde, hani en azından gelen etkinlik bu şekilde, kısa şekilde anlatmaya çalıştım. Yeni eşyalar, yeni silahlar arkadaşlar, bir sürü yeni unik itemlar geliyor. Bunları hepsi için ayrı bir video belki yapabilirim, unik itemler için. Çünkü gerçekten güzel itemler geliyor. Eğer ayrı bir unik itemler için video isterseniz özellikleriyle beraber yorum yazmanız yeterli arkadaşlar. Şimdi oyun sonu patronları bosslarda değişiklikler yapmışlar arkadaşlar. Artık tekrar zindana girip aynı boss'u kesebilmeniz için sıfırlamaya gerek yok. Direkt girip kesebiliyorsunuz. Bunu düzeltmeleri güzel olmuş. Ekstradan Varşan'ı çağırmak pardon. Varşan'ı çağırırken titreyen el, kararmış uyluk, işte lıkırdayan kafa istiyordu. Bir de habis kalp istiyordu. Bunları kaldırmışlar. Sadece habis kalp isteyecek arkadaşlar Varşan. O güzel olmuş. Oyun sonu patronlar artık nadir öğeler yerine ek altın düşürüyormuş. Para sorununu sezon 5'te düzeltmişler diye düşünüyorum ben. Ben hepsini okudum çünkü. Buz boss'unda yine aynı şekilde değişiklikler var. Artık buz boss'una girerken mühür üretmiyoruz arkadaşlar. Direkt girebiliyoruz. Ve zindan şeklinde gidiyorduk ya, zindanı kesip gidiyorduk ya, artık onu kaldırmışlar arkadaşlar. Artık daha girişe daha çok yakın ve zindanda ilerlemenize gerek kalmayacak diyor. Bu gerekli bir şeydi bu arada. Çünkü boss'a giriyoruz. Abi zindan bitirmek zorunda kalıyoruz veya zindandan ilerlemek zorunda kalıyoruz. Bu gerekliydi. Cehennem dalgası ve fısıltı ağaçlarına güncellemeler var arkadaşlar. Artık fısıltı ağaçları ve cehennem dalgası fısıltı ağacı görevlerini ekstradan daha kolay haline getirmişler. Onu söyleyeyim. Bu şu anda kalp düşüyor ya arkadaşlar. Onun düşme oranını düşüreceklermiş. Çok düştüğü için biraz değerli olsun diye bunu düşüreceklermiş arkadaşlar. Hellborn ve Helltide asansız %1 kalp düşürme şansıyla başlar. Düşürme şansınız her başarısız olduğunda şimdi %2'ye sıfırlanıyor diyor. Muhtemelen Helltide'da açtığımız sandıklar düşmediği müddetçe şansı yükseliyor arkadaşlar. Ganimet ödüllerinde de aynı şekilde güncellemeler var. Tournament bosslar yendikten sonra Spark ödülleri artık hem hardcore hem de hardcore oyuncu olmayanlar da ayrı ayrı vereceklermiş. Göze alıcı kıvılcım ve dağınık prizmalar artık otomatik olarak alınmayacak. Ek olarak bu eşyalar artık düştüklerinde unutmaları halinde kayıp eşya zulasına gelecek. Yani bunlar yere düşüyordu ya arkadaşlar, otomatik alıyordu, üstünden geçelim veya bizim petimiz gidip alıyordu ya otomatik, artık almayacakmış. Eşsiz ve efsanevi benzersiz öğeler artık Helltide, merak saçıcı ve işkence edilmiş hediyeler olan fısıltı ön elde edilebilir. Yani burada da diyor ki arkadaşlar, Helltide'daki açtığımız sandıklardan unik itemler düşecek. Bir de ekstradan fısıltı ağacı verdiğimiz zaman onlardan unik item düşecek arkadaşlar. Boss olmayan tüm düşme noktalarında über unik bulma şansları artmış arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ekstradan bu unik itemlerle alakalı bir de homurdanlıkla item alıyoruz ya arkadaşlar. O homurdanlıkla item alırken de unik item düşme şansı varmış.
Goblinlerde değişiklikler var. Yine aynı şekilde buff gelmiş arkadaşlar. İşte efsanevi drop sayısı ne kadar yüksek olursa nadir drop sayısı da o kadar düşük olur. O tarz bir şeyler yapmışlar. 40k altın, 4. dünyada da 150k altın verecekmiş. Dünya kademesi 3 ve 4'te hazine goblinleri aynı zamanda unutulmuş ruhları da düşürüyormuş. Ek olarak dünya 1 ve 2, dünya 3, dünya seviyesi 4 sırasıyla 1 ve 2 yine prizmaların düşme oranları değişiyor. En büyük güncellemelerden biri benim gerçekten şaşırdığım güncellemelerden biri arkadaşlar artık büyücü gürz kullanabilecek. Onu şurada bir bakalım. Şurada resim vardı. Sizlere göstereyim. Burada. Büyücü artık güz kullanabilecek arkadaşlar. Bir dakika. Güz kullanabilecek. Ne bileyim druid kılıç kullanabilecek. Bunu düzenlemişler. Her karakter her silah kullansın diye öyle bir ayarlama yaptık diyorlar arkadaşlar. Burada da zaten tabloda var. Ekstradan yani savunma hasarı WoW'dan da geliyormuş. Özür dilerim. X-Bow dediği arbalet, tamam mı? Arbalet. Ondan sonra işte hani bazı demeçleri bazı silahlara eklemişler arkadaşlar. Benim anladığım kadarıyla böyle. Bu konuda eğer yanlış bir şey söylediysem yorumlarda düzeltirseniz sevinirim. Ama hani benim anladığım o. Evet, şimdi ilerleyelim. Yani bu güzel olmuş ya. Bunu böyle hızlıca geçmek mantıklı değil. Güzel olmuş gerçekten. Artık her karakter genel olarak herkesin silahını giyebilecek ve her silahın da kendine özellikleri olduğu için, kendine ait özellikleri olduğu için build yapılırken de daha farklı şeyler yapılabilir. Hani bu güzel olmuş. Şimdi erişebilirlik. Burada işte otomatik pin, işte sesli navigasyon yardımı, pusula gibi o tarz oyun içi şeylerde güncellemeler yapmışlar arkadaşlar. Hani oyunu burası ya hani o kadar nasıl diyeyim? Yani bura o kadar değil. Önemli değil ya bence. Hani önemli de hani şu sezon 5 güncellemesi kadar değil. Onu söyleyeyim. Test için sunulan özellikler. Stat bonuslar. Ha bu normal tamam. Burası arkadaşlar işte sezon 4'teki gibi PTR'ye girdiğimizdeki gelecek şeyleri anlatıyor. Burada da geri bildirim yine bekliyorlar. PTR nasıl kullanılır onu zaten biliyoruz. Bilmeyen arkadaşlar varsa yoruma yazsın. Ben bir sonraki videomda açıklayayım. Bir de ekstradan sezon 5 PTR yama notları. Burada arkadaşlar karakter güncellemeleri, karakter yama notları var. Ben bunlar için ayrı bir video yapacağım. Bunu da muhtemelen yarın paylaşırım. Haberiniz olsun. Çünkü çok şey var. Aşırı çok şey var. Bu videonun da çok uzun olmasını istemiyorum. Kısım kısım paylaşacağım sizlerle. En azından daha detaylı, daha anlaşılır olur. Şimdi en büyük sevindiğim noktalardan birisi de şu arkadaşlar. Şurada mıydı? Daha şuradaydı, özür dilerim. Artık Uber ünlüklerin rengi farklı oluyor. Çoğu kişi soruyordu abi Uber ünlük olduğunu nasıl anlarız? Onu burada gösterdiler. Rengini değiştirmişler arkadaşlar. Awesome Ve sesi de güzel yani. Bir 200'lük boss kesin Uber düştüğünü direkt anlarsınız. Yani direkt. We have a video Dur onu different than anything şöyle else. böyle direkt Isn't that mor sound, that şekilde echoey düşüyor. sound? I love it. Sounds like I don't know. It sounds like Sesi de bu şekilde arkadaşlar. Mor şekilde de parlıyor. Hani Uber düşünce direkt anlarsınız. O yüzden sevindim. Bunu böyle yaptıkları güzel olmuş. Yani ben sevindim. Şimdi gelelim en önemli şeylere. Sezon 5'in en önemlisi unique itemler bufflanıyor arkadaşlar. Unique itemlerin özelliklerinin hepsine buff geliyor. Ve hepsi örnek veriyorum %10 ise %20 oluyor.
bilmem 50 ise %60 oluyor. Hepsine buff getiriyorlar arkadaşlar. Ekstradan unique itemlere temper atabileceğiz. Tavlama atabileceğiz. Bu konuda biraz tereddütlü konuştular. Onu söyleyeyim öncelikle. Hani tam olarak kesin gelir veya gelmez bilmiyorum ama unique itemlere de sezon 5'te temperları ekleyebileceğiz. Tavlamayı atabileceğiz. Hani gerçekten olması gereken bir şeydi. Çünkü unique itemler sezon 4'te hiç kullanılmıyor yani. Çünkü tavlamalı olan itemler daha aktif, daha faydalı. Yani güncelleme bu şekilde arkadaşlar. Hani genel olarak böyle Cehennem Dalgası Eltayt'ta böyle bir güncelleme var. Ekip halinde, grup halinde güzel yapılabilir bir etkinlik bu arada. Şu etkinlik. Bu yüzden iyi, güzel. Çünkü bayağı bosslar, moblar falan geliyor. Ondan sonra dediğim gibi 25 Haziran'da gelecek. Ekstra unique itemlerde güncellemeler var. Ekstra işte yeni eşyalar var bu arada. Yeni unique itemler de var bir sürü. Ondan sonra işte bosslarda güncellemeler var. Kısaca özetliyorum şu anda. Bosslarda güncellemeler var. Ganimet ödülleri, hazine goblinlerinde güncellemeler var. Bu benim size söylediğim şey işte silahlar hani artık tek elli gürz kullanabilecek büyücüler. Kılıç ve tek elli gürz kullanabilecek mesela. Yani burada da şurası için özel bir şey istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada ekstra işte hani otomatik pin diyor. Oyun içi günlüğünüzde seçtiğiniz görev veya görev varış noktası otomatik olarak bir harita işte bırakın. Yeni bir özelliktir. Bir Raptify'a bırakılan mini haritanın seçeneğe hedefe ulaşmak için izlenecek rotayı gösterir. Bu görevleri seçerken varsayılan hale veya ayrıca ek gezinme özelliklerini etkinleştirin diyor. Yani haritada biz bir yeri işaretliyoruz ya. Orayı gösteriyormuş. Otomatik pinmiş. Hani dediğim gibi çok şey değil bura. Hani tamam güzel bir şey ama o kadar üf değil yani. Ekstra sesli navigasyon yardımı varmış. İşte sesle yönlendiriyorsunuz. Bir de pusula işte etrafında dönen yerleşim dünya çipimi işaret eden ekranda hey, HUD öğesi etkinleştirir diyor. Öyle bir de pusula varmış. Yani bu kadar dediğim gibi hani güzel hani oyuna farklılıklar getiriyor ama şu diğerleri kadar değil. Güncelleme bu şekilde arkadaşlar. Hani şu anlık böyle dediğim gibi karakter güncellemelerini ben size sonra paylaşacağım. Çünkü çok uzun. Ben onun için de yarın özel bir video paylaşırım sizlere. Genel olarak böyle. Siz sezon 5 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizce sezon 5 nasıl olmuş? Oyun daha da iyiye gidiyor mu? Ya da ne bileyim daha da kötüleşti mi? Ya da bir şey yapmıyorlar mı? O konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.